Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda yapacağınız süveterin bitmiş halinin bir ölçülerini vermek istiyorum. 54 santim eni. Bu büyük beden, X large beden için yaptık. Şöyle bir de boyunun ölçüsünü vereyim. ...65 santime yakında boy uzunluğu oldu. Bakın süveterimiz şöyle şu şekilde. Şuralarda kol yerimiz. Bu süveteri arkadaşlar 4 tane ip kullandım. Daha da büyütürseniz 5.'yi almanız gerekiyor. Çünkü çok az bir ipim kaldı. Evet, süveterimiz bu şekilde. Şimdi bunun yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle Himania'nın Everyday New Tweed ipiyle bir süveter çalışması yapacağız. İpimiz 100 gram 200 metre uzunluğunda. Şurada renk numarasını da vereyim. 75-105. Şiş numaramda 4. Şimdi ben ön çalışmamı yaptığımda yani şu lastik kısmını ördüm. Bu lastik kısmının önce bir santimini vereyim. ...6 santim olana kadar 2 ters 2 düz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak yaptım. Şimdi bundan sonraki çalışmayı beraber yapacağız. Şöyle süveterimize ön parçayı yapıyoruz arkadaşlar. 132 ilmek olarak başladım. 2 düz 2 ters lastiğini ördükten sonra şimdi modelin kurulumunu yapacağız. Şöyle bir önce şurada bir tarif edeyim. 19 ilmek düz, 2 ilmek ters, 12 ilmek düz, 2 ilmek ters, 14 ilmek düz, 14 ilmek ters, 6 ilmek düz. Burası tam süveterimizin orta noktası. Tekrar paralel olarak 14 ters, 14 düz, 2 ters, 12 düz, 2 ters, 19 düz olarak modelimize oturtacağız. Şimdi ben bunu büyük beden çalışıyorum. Large X large beden için çalışıyorum. Bir beden küçüğünü yapmak isteyenler. Mesela burayı 19 ilmek değil 3 ilmek buradan. 2 ilmek de buradan 5 ilmek küçülterek 5 de bu taraftan 10 ilmek küçülterek bir beden küçüğünü yapabilir. Yani büyütüp küçültmek tamamen sizin elinizde, orantılı şekilde böyle aralardaki sayılarla oynayarak bedeninizi büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Şimdi 132 ilmekten başladık. 2 ters 2 düz lastiğimizi ördük. Şimdi 19 ilmek düz örerek başlıyoruz. İlk sıra kurulumunu beraber yapalım. Örneğimizin arka tarafını ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani arka tarafında düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Şimdi ön yüzde ilk önce şöyle koyalım. 19 ilmek düzle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ilmek düz yaptık. Şimdi ipimi kendime doğru çeviriyorum. 1 2 tane ters ilmek ördüm.
Tekrar ipi ön tarafa çeviriyorum. 12 ilmek düzümüz var. Burası saç örgüsü olacak kısım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi kendime doğru çeviriyorum. 2 ilmek ters. 1, 2. Tekrar ipi ön tarafa aldım. Şimdi 14 ilmek düz ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmek düz ördüm. İpimi tekrar geri çeviriyorum. 14 ilmek tersimiz var. Şimdi 14 ilmek ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ters ördüm. İpi tekrar ön tarafa alıyorum. Şimdi tam orta noktadayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Şimdi 6 ilmek düz ördükten sonra tam tersini yapacağız. 14 ters, 14 düz, 2 ilmek ters, 12 düz, 2 ilmek ters, 19 ilmek düz. Bence şunun bir böyle ekran resmini çekin arkadaşlar. Yani şu sırayı takip ederek yapacağız artık. Tekrar ipi çevirdim. 14 ilmek ters örüyorum. 14 ilmek ters ördüm. İpimi tekrar ön tarafa çeviriyorum. 14 ilmek düz öreceğim. 1, 14 ilmek düz ördüm. Tekrar ipi kendime doğru çeviriyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. 12 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar ipi kendime doğru çevirdim. 2 ilmek ters. Ve sıranın sonunda 19 ilmeğimiz kaldı. Onu düz örüyorum. Şimdi ilk sıra tam net belli değil. Bir iki sıra sonra örneğimiz ortaya çıkacak. Şimdi arka yüze geldik. Arka tarafta bundan sonra göstermeme gerek yok arkadaşlar. Ters gördüğümüz ilmekleri ters, düz gördüğümüz ilmekleri düz öreceğiz. Yani başta 19 ilmeğimiz ters.
19 ilmeğimiz ters. Bu yönde 2 ilmeğimiz düz. Arada 12 ilmeğimiz ters. İki ilmeğimiz düz. 14 ilmeğimiz ters. Ve o yanındaki 14 ilmeğimiz de düz. Ve tam ortadaki 6 ilmeğe geldik. 6 ilmeği de ters örüyoruz. Ön tarafta düz bu ilmekler. Ve diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Yani düz gördüğümüz ilmekleri düz, ters gördüğümüz ilmekleri ters örüyoruz. Burası örgümüzün arka kısmı ve bu kısımda ön taraf. Şimdi sıramızı tamamlayalım, ön yüze gelelim. Şimdi ön yüze geldik. Yine baştan 19 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi burada saç örgüsü yapacağımız yere geldik. 2 ilmek ters. Şunlar ters ilmeğimiz. Şu arada saç örgüsü yapacağız. Ben böyle işten çıkmalı saç örgüsü yapacağım ama eğer zorlanırsanız bu 12 ilmeği 6 ve 6 olarak normal saç örgüsü de yapabilirsiniz. Önce 2 ilmek tersimizi örelim. İpimi ön tarafa aldım. Şimdi buradaki 6 ilmek sağ tarafın, 2 4 6 ilmek sol tarafın. Burada yapacağımız işlem şu ortadaki 3 ilmeğimiz ve diğer taraftaki 3 ilmeğimiz hep üst tarafa gelecek şekilde. Yani ben hiç şimdi aparat kullanmadan yapacağım. Bakın 3 2 4 6 ilmeği çıkardım. Şimdi diğer taraftaki ilk 3 ilmeği sol şişime taktım. Ortadaki 3 ilmeği sağ şişime aldım. Bakın şu şekilde. Şimdi yani şu ortadaki ilmeğimiz üst tarafta. Bunları 3 ilmeği takıyorum. Ve 6 ilmeğimizi 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi ördüm. Şimdi geri kalan 6 ilmeğimizi de aynı şekilde yapacağız. Dediğim gibi şu ortadaki 3 ilmek hep üst tarafta, yani kendimize doğru olacak. 6 ilmeği çıkartıyorum. Bakın sondaki 3 ilmeği sağ şişime aldım. Ortadaki 3 ilmeği sol şişime alıyorum. Yani buradaki 3 ilmeğimiz üst tarafta kaldı. Örneğimizin ön yüzünde. Şimdi buradaki ilmeklerimizi örelim. 1 2 3 4 5 6.
Şimdi çok net belli değil arkadaşlar. Birkaç sıra sonra daha güzel net ortaya çıkacak. Şimdi aradaki iki tersimizi örüyoruz. İpimi çeviriyorum. 14 ilmeğimiz düz. İpi tekrar kendime doğru çevirdim. 14 ilmek ters ilmeğimiz var. Tekrar ipi öne çevirdim. Şimdi tam ortadaki 6 ilmeğimiz, bu baklava şeklinde açılacak olan ilmeğimiz. Bunu önce bir saç örgüsü yapıyoruz. 3 ve 3, yani nasıl kolayınıza geliyorsa ben şöyle çıkartıyorum, bakın. Arkadaki 3 ilmeği sağ şişime, öndeki 3 ilmeği sol şişime aldım. Tekrar çeviriyorum. Önce ilmeklerimi takıyorum ve örüyorum. Evet, 6 ilmeği saç örgüsü yaptık. Yanındaki 14 ilmek ters. İpimi ön tarafa alıyorum. Diğer 14 ilmeğimiz düz. Böyle tek tek söylüyorum ki biraz modelimiz çıkana kadar sayıları, ipimiz kırçıllı, belki ters ve düzler ekranda tam net belli olmuyordur. Onun için ilmekleri birkaç sıra böyle söyleyeceğim. 14 ilmeğimizi düz ördük. Şimdi yine 2 ilmek ters. İpimi ön tarafa alıyorum. 12 ilmeklik düz kısma geldik. 2 4 6, 2 4 6. 2 4 6, 2 4 6 ilmeğimiz. Şimdi önce sağ taraftaki 6 ilmeği çıkartıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime taktım. Ortadaki 3 ilmeği sağ şişime takıyorum. Şöyle üst tarafta 3 ilmek. Tekrar yerine alıyorum ilmeklerimi. Ve önce 6 ilmeğimizi örelim. Şimdi de diğer 6 ilmeği yapacağız. Yine bakın şişten çıkardım. Sondaki 3 ilmeği sağ şişime, ortadaki 3 ilmeği sol şişime alıyorum. Yani bu aradaki 3 ilmek şöyle üst tarafta kalacak. Ve tekrar yerine takıyorum. Altı ilmeği ördüm. Yanında 2 ilmek ters var. 1 2. İpimi çeviriyorum. 19 ilmek düzümü örüyorum. Dediğim gibi ilk sıra, ilk model olduğu için çok belli değil.
Birkaç sıra sonra modelimiz ortaya çıkacak. Şimdi arka taraflarını ters gördüğümüz ilmekleri ters, düz gördüğümüz ilmekleri de düz olarak örerek sıranın başına geliyoruz. Şimdi ön yüze geldik. Bakın şurada içten açılan bir saç örgümüz var. Şimdi bunu her sıra yapmayacağız. Saç örgümüzü yaptık ve tersini geldik. Bunun üstüne 4 sıra daha örünce, yani düz ters örünce, yani 4 sıra sonra tekrar burada içten açılan bir saç örgüsü yapacağız. Fakat ortadaki modelimiz baklava şeklinde sağa ve sola açılarak devam edecek. Şimdi normal orta noktaya kadar örerek geliyorum. Yani 19 ilmek düz, 2 ilmek ters, 12 ilmek düz, 2 ilmek ters, 14 düz, 14 düz. Burada 13 ilmek tersimizi örelim. Evet, düzleri düz, tersleri ters örerek şu orta noktadaki ters noktaya kadar, ters ilmeklere kadar geldik. Burada şimdi 14 ilmeğimiz vardı. Bu her sıra birer tane azalarak birer tanesini şu baklavanın içine alacağız. Yani şimdi 13, bir dahaki sıra 12, bir dahaki sıra 11 oralar örerek devam edecek. Şimdi 14 ilmeğimizin 13 tanesini örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İpimi ön tarafa aldım. Bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Şimdi burada bu ters ilmeğimiz tam şu baklavanın orta noktasına alacağız. Şöyle şişten çıkartıyorum. Bakın bir ilmeği içeri aldım, ters ilmeğimizi. 3 ilmeği şöyle üste alıyorum. Ve şişime takıyorum. 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi içeri aldığımız bir ilmeği yine ters olarak örüyorum. Ve yanındaki 3 ilmek sol tarafa gelecek. Şuradaki bir ters ilmeği yine içeri alacağız. Şöyle şişten çıkardım. 3 ilmeği üst tarafa alıyorum. Bir ilmeği arkadan içeri aldım. Ve bu ilmeğimizi ters örüyorum. Şöyle ters geldi. Bir ilmeği terse ördüm. Tekrar çeviriyorum. 3 ilmek düz. Ve bu tarafta da 13 ilmek tersimiz kaldı. Şöyle bir göstereyim. Şimdi bakın 3 ilmek düz. Şuradaki 3 ilmeğimiz düz. Arada 2 ilmeğimiz ters ilmeğimiz var. Ve burada 13 ilmek tersimiz kaldı. Sıramızı tamamlayalım. 13 ters, 14 düz. Bu aradaki 2 ters, 12 düz, 2 ters ve 19 düzlüğü yapıyoruz. Arka tarafta da bütün ilmeklerimizi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Bir iki tane daha yapayım. Şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu kısımda şöyle saç örgümüz olacak. İçten açmalı saç örgüsü. Burası da tam orta noktamız. Şu şekilde açarak gideceğiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Arka tarafını da örelim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Burma yaptıktan sonra bir sıra önce birinci sırayı ördük. Tersine geldik. 2. Bu saç örgü kısmının 3. sırası. Ters tarafı da 4. sırası olacak. Aradaki düzleri ördüm. Şimdi baklavanın yanındaki terslerden bir sıra önce 13 ilmek örmüştük.
ters olarak. Şimdi 12 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İpimi ön tarafa alıyorum. Bakın şurada bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Onu şu içeri alacağız. Yani şöyle yapıyorum. 3 ilmeği çıkardım. Bir ters ilmeği baklavanın içine aldım. Buradaki 3 ilmeği şöyle üste gelecek şekilde tuttum. Takıyorum. Bir, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi içeri aldığımız ilmek ters ilmekte, onu yine ters örüyorum. 1 2 3 3 ilmek ters ördüm. Şimdi buradaki 3 ilmeğin yanındaki ters ilmeği içeri alarak buradaki tersimiz 4 ilmek olacak. Yani şu bir tane ters ilmeğimizi içeri alacağız. Yine şişten çıkardım. Buradaki 3 ilmeği şöyle üstte duracak şekilde şişimde bir tane ters ilmek arka tarafta, onu şöyle şişe takıyorum ve ters olarak yine örüyorum. Yani bakın şu 3 tane düz ilmeğimiz, arada 4 tane ters ilmeğimiz oldu. Buradaki 3 ilmeğimizi örüyorum. 1 2 3. İpimi yine kendime doğru çevirdim. Kalan 12 ilmek, 19 ilmek ve buradaki 2 ters, 12 düz, 2 ters ve 19 düzümü örüyorum. Ve yine arka tarafını ilmekleri gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örerek sıranın başına geliyorum. Şimdi ilk burada burma işlemini içten doğru açtıktan sonra 4 sıra ördüm. Şimdi tekrar önce 2 tersimi örüyorum. Baştaki 6 ilmek 2 4 6 ilmeğimizi yine ortadaki 3 ilmeğimiz üste gelecek şekilde, yani şişten çıkartıyorum. İlk 3 ilmeği sol şişime, ortadaki 3 ilmeği sağ şişime aldım. Tekrar çeviriyorum. Önce ilmekleri takıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ilmeği ördüm. Şimdi diğer 6 ilmeği yine şuradaki 3 ilmeğimiz üstte kalacak şekilde 6 ilmeği çıkardım. Sondaki 3 ilmeği sağ şişime, ortadaki 3 ilmeği sol şişime alıyorum. Yani bu ortadaki 3 ilmeğimiz yine üst tarafta. Yeniden takıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi devam edelim. Orta noktaya kadar önce 2 ters, aradaki 14 düzümüzü örelim.
ve orta noktaya geldik. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. Şu bir ilmek tersi bırakacağız. 11 tane tersimizi öreceğiz. İpi çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Şimdi ipimi öne doğru diğer tarafa çevirdim. Şöyle bir ilmeği yine içeri aldım. Buradaki 3 ilmeği şöyle üstte kalacak şekilde alıp tekrar takıyorum. Bunu aparat kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani herhangi bir yardımcı şişle bu 3 ilmeği kaçırmaktan endişe ediyorsanız yardımcı bir aparat kullanabilirsiniz. 3 tane düzü ördüm. Şimdi içeri aldığımız ilmek ters, ipi kendime doğru çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane tersi ördüm. Şimdi bir tane de şuradaki tersi içeri alacağız. Yani şöyle şişten çıkaralım. Önce bir ilmek tersi taktım. Bakın şurada ilmeğim, kaçırmadan takayım. 3 ilmek düz. Şimdi 4, 5 tane tersimiz oldu. Pardon, 2, 4, 6 tane tersimiz oldu. 3 ilmek düz. Burada 11 tane ters ilmeğimiz var. Şimdi 2, 4, 6 tane ters var. Yanında 3 tane düzümüz. İpi yine kendime doğru çeviriyorum. Kalan 11 tane ters ilmeği örüyorum. Arada 14 tane düz ilmeğimiz var. Önce 2 ters ilmeği örüyorum. İpi çevirdim. Şimdi yine 2, 4, 6 ilmeğimizi şöyle şu şekilde, şu ortadaki 3 ilmek üstte kalacak şekilde bakın şöyle ön tarafta tekrar takıyorum. Önce 6 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kalan diğer 6 ilmeği de aynı şekilde, yani şu ortadaki 3 ilmek mutlaka üst tarafta kalacak şekilde şişten çıkardım. Bakın önce sağ şişime takıyorum. Ortadakini sol şişime ön taraftan takarak burmamızı yaptık. Şimdi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve ipimi çeviriyorum. 2 tane ters. Kalan 19 ilmeğimiz de düz.
Şöyle bir göstereyim. Şurası şöyle içten açılmalı saç örgüsü yaptığımız yer. Arada düzlemimiz var. Şu kısımda tam orta noktamız. Bu sıra 11 ördük. Arka tarafını arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın arka tarafı da şu şekilde. Şurası da tam orta noktamız. Arka tarafında ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz yapıyoruz. Şimdi tersini geldikten sonra bu burmada birinci sıramız düz olarak devam edecek. İkinci sırayı yapacağız. Üçüncü sıra yine düz. Dördüncü sırayı geldikten sonra beşinci sırada tekrar böyle içten açmalı burmayı yapacağız. Burası da bakın her seferinde birer tane ters ilmekleri içeri alarak şöyle bir açma devam edecek. Şimdi birkaç sıra böyle bu şekilde devam edelim. Şimdi ben açılımını yaptım yeterince. Bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi biraz örünce daha net ortaya çıktı. Şurada 4 sıra örüyoruz. 5. sırada burma yapıyoruz. 6. sırada ters sırası. Böyle her 6 sırada bir modelimiz çıka çıka buradaki burmayı yapıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta. Ortada da şimdi 14 ilmeğimiz vardı. Kenarda 3 ilmek ters kalana kadar hem sağda hem solda 3'er ilmek kalana kadar birer ilmek içeri aldık. Şu anda orta kısımda şöyle sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Yani bunun 11 ilmeği sağ tarafın, 11 ilmeği sol tarafın. Açmayı yaptık. Yani şurada 3 ilmeğimiz kalana kadar açma işlemini yaptık. Şimdi tekrar kapatma işlemini yapacağız. Kapatmada da yine birer tane içeri aldığımız ilmekleri dış tarafa doğru alacağız. Yani şimdi içeri doğru gideceğiz. Şimdi düzleri ördüm. Dediğim gibi bakın burada 3 ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3 ilmeği ördüm. Şimdi içeri aldığımız ters ilmeği tekrar sağ şişimize doğru alacağız. Yani buradaki bir ilmeği işten çıkartıyorum. Şimdi bu 3 ilmeği böyle içeri doğru aldım. Bir ilmek de içeriden aldım. Kenardaki ters ilmeğim 4 oldu. Şimdi 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. İpi kendime çevirdim. Şimdi aradaki tersleri örüyorum. Bir ilmek kalana kadar. Bakın burada bir ilmek ters ilmeğimiz kaldı. Bunu şimdi de dış tarafa doğru alacağız. Yani şuradaki 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Bir ilmeği tekrar arkadan aslında yerine getiriyoruz ilmekleri. Dışarı doğru aldım. Üç ilmek düz. İpi çeviriyorum. Kenardaki ilmeğimiz 4 tane tersimiz oldu. 1, 2, 3, 4. Diğer taraflar örneğimiz devam ediyor. Bakın
artık şu 3 tane ilmeğimiz dışarı doğru gidiyordu. Artık kapatmaya başlayacağız. Her ikisi de içeri doğru kapanacak. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Tekrar ön yüzde bir kere daha göstereyim. Tekrar orta noktaya geldik. Şimdi buradaki ters ilmeklerimiz 4 tane oldu. Yine bir tane içeriden alacağız. Kenarda 5 tane ters ilmeğimiz olacak. Düz ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 4 tane ters ilmeği ördüm. Şimdi bir tane içeriden alacağız. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Çıkarmadan da yapabilirsiniz. Şu ilmeğim çıktı arkadaşlar, bir saniye. Bir ilmeği dışarı aldım. Buradaki 3 ilmeği şişime takıyorum. Kenardaki ilmek sayımız 5 oldu. 3 ilmeği örüyorum. Şurada bir ilmeğim daha çıktı. 3 ilmeğimi ördüm. Yani 1 2 3 4 5 ilmek ters, 3 ilmek düz. Şimdi aradaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. Bir ilmek tersimiz kaldı. Yine bu 3 ilmek dış tarafa, bir ilmek yani 3 ilmek sağ tarafa, bir ilmek sol tarafa olacak şekilde şöyle bir ilmeği arkadan, 3 ilmeği de önden takıyorum. Önce 3 ilmeği örüyorum. Ve kenardaki ilmek sayımız 2 4, bir tane de içeriden aldık, 5 oluyor. Böyle her sıra birer tane dışarı alarak yine bu kenarda ilk başladığımız gibi 14 ilmek tersimiz olana kadar bu şekilde kapatma işlemimiz devam edecek. Bakın şimdiden hafiften artık içeri doğru dönmeye başladı. Evet, baklavanın tamamen kapanmasını yaptım. Yani şu ortada 6 ilmek düzümüz, kenarlarda yine bakın eskisi gibi ilk başladığımız gibi 2 4 6 8 10 12 14 ilmek tersimiz. Bu arada 6 tane düzümüz ve 14 tane yine tersimiz var. Yani ilk başladığımız sıraya geldik. Yine burada aynı şu yönlerine dikkat ederek arkadaşlar, ilk yaptığımız yöne dikkat ederek şurada yine üst üste geçirme yapacağız. Yani bir saç örgüsü yapacağız. Şimdi 14 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. İlk kurduğumuz sıra burası. Arada da 6 tane düz var. Yine bakın yaparken mutlaka şu alttaki yöne dikkat edin. Bakın sağ taraftaki üste gelmiş. Yine aynı şekilde arkadaki 3 ilmeği sağ şişime aldım ve sağ taraftaki 3 ilmeği de yine üstüne gelecek şekilde
Şöyle çeviriyorum. Ve buradaki 6 ilmeği 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeği düz ördüm. Örneğime devam ediyorum ve buradaki kenardaki 14 tane ilmeğimizi de ters örüyoruz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Arka tarafını gelelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine 14 ilmek tersimizi örüyoruz. Aradaki 6 ilmeği yine düz öreceğiz. Yani bir sıra önce burma yaptık. Tersini geldik birinci sıra. İkinci sıra ön yüzdeyiz. Yine düz örüyorum. Altı ilmek düz ördüm. Ve devam ediyorum. Şimdi burma yaptıktan sonra ikinci sıramız düz. Tekrar üçüncü sırayı buradaki 6 ilmeği ters örerek ön yüze gelelim. Ben burada bir sıra daha gittim geldim. Yani şuradaki burmayı yaptıktan sonra 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sıradayız. Ön yüzdeyiz. Yine burada aynı şekilde şuradaki 3 ilmek üste gelecek şekilde arkadaki 3 ilmeği taktım. Dediğim gibi yani buralarda aparat da kullanabilirsiniz. Yine sağdaki 3 ilmeği sol şişime üstten aldım. Ve devam ediyorum. Diğer örneğimiz zaten aynı şekilde devam ediyor. Şimdi tekrar ön yüze gelelim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Burada 6 ilmeğimiz var. Yine 3 ve 3 olarak ayıracağız. İlk yaptığımız gibi hep birer tane sağdan bir tane soldan tam orta noktaya ters ilmeklerimizi alacağız. Şimdi 14 tane ters ilmeğimiz vardı. Bunun 13 tanesini örüyoruz. Bakın bir tane ters ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradaki 3 ilmeği veya şöyle arkadaşlar aparatta göstereyim ben size. Bir ilmeği ters olan ilmeği arkada tutuyorum. Buradaki 3 ilmeği örüyoruz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu ister aparat kullanın, ister kullanmayın. 1 2 3 tane ilmeği düz ördüm. İpimi çeviriyorum. Şuradaki aparatımdakini hatta şöyle takalım örmesi rahat olsun.
Şimdi dışarıdan içeri aldığımız bir ilmeği de ters örüyorum. 3 ilmek düz, bir ilmek ters. Yine diğer taraftan bir ilmek tersi şöyle içeri doğru alacağız. Yani buradaki düz ilmeklerimiz üstte kalacak hep. Ve arada 2 tane ilmeğimiz ters olarak ördük. 3 ilmek düz. Ve burada 13 ilmek ters ilmeğimiz kaldı. İlk yaptığımız gibi her sıra birer tane alarak devam edeceğiz. Şöyle bir açayım arkadaşlar örneği. Yani ilk baklavaya başladığımız gibi bir tane sağdan bir tane soldan aldık. 2 tane ilmeğimiz oldu. Böyle açarak yine aynı şekilde devam edip kapatacağız. Yani bir baklava daha yapacağız. Örneğimiz bu şekilde. Hatta bu arada şöyle bir arka tarafını da göstereyim. Bakın örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. Şimdi bir baklavayı daha tamamlayalım. Şimdi süveterimizde hem V yaka hem de kol kesimine kadar geldik. Ben size şöyle bir santim vermek istiyorum. 45 santim oldu. Kol altı mesafemiz 45 santim. Şimdi burada baklavayı kapattıktan sonra bir tane saç örgüsü yaptım ve tekrar 5 sıra ördüm. Şu tam orta noktaya, yani 6 ilmeğimiz var saç örgüsünde, 3 ilmek sağ tarafta 3 ilmek sol tarafta olacak şekilde, burası tam örgümüzün orta noktası. Şimdi buradan kol altı kesmeye başlayacağız. Kol kesmemiz 5 4 3 2 1 olarak kesilecek. Şimdi ilk 2 ilmeği alıyorum. 1 takıyorum. Yanındakiyle beraber alıyorum. 2 3 4 ve bir tane daha kesiyorum. 5. Şimdi 5 ilmek kestik. Örgümüze şu tam orta noktadaki 3 ilmeğimiz saç örgüsünün, burada 4 ilmeğimiz kalana kadar örgümüze devam ediyoruz. Şimdi kol altından 5 ilmek keserek devam ettik. Şimdi yakanın, bak şuradaki 3 ilmeğimiz sabit gidecek. Yani şu kesme ilmeğimiz olacak. 3 ilmekten sonra bir ilmek daha kalana kadar, yani toplamda 4 ilmek kalana kadar bu yaka tarafına doğru örüyoruz. İpimi çevirdim. Bakın 1-2 ilmeğimiz hep sabit olarak gidecek. Şuradaki 3. düz ilmeğimizle hep böyle şu anda sağ tarafın kesmesini yapıyoruz. Sağa doğru ilmeğimi aldım, ikisini birlikte kesiyorum. Kalan 2 ilmeği örüyorum. Şimdi tam orta noktadayız ve buradan geri dönüyorum. Arka taraflarda yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz ama şu kenardan ilmek alacağımız için dönüşlerde bunu bir göstereyim. İlk ilmeği de örün arkadaşlar. Yani 1 2 3 ilmek tersi örüyorum ve örgümde düzse düz, tersse ters olarak sıranın başına gidiyorum.
Burada 5 ilmek kesmiştik. Bu sırada 4 ilmek kesiyoruz. İkisini bir aldım. 1 2 3 4 4 ilmek daha kestik ve şimdi devam ediyoruz yakada 4 ilmeğimiz kalana kadar. Yaka tarafında 3 ilmek ve şu da keseceğimiz ilmek olacak. Şöyle 2 ilmeği yine sağ taraf, pardon, ipimi çevireyim. 2 ilmeği sağ tarafa doğru örüyorum. Kesiyorum, pardon. Kalan 2 ilmeği düz örüyorum. İkinci kesmemizde yapmış olduk. Artık burası ayrıldığı için şunu çıkartayım. Şimdi geri dönüşlerde dediğim gibi ilk ilmeği de örün, yani şu kısım kasmasın ve sıranın başına kadar devam ediyoruz. Tekrar kol evi kesmesine geldik. 5 4, bu sırada 3 ilmek kesiyoruz. İkisini bir aldım. 1 2 3 ilmek kestim. Ve tekrar örerek yaka kesmesine geliyoruz. Şişimizde şöyle 4 ilmek kaldığı zaman dediğim gibi şöyle sağa doğru ilmeğimizi alıyoruz. İkisini birlikte aldım ve sondaki 2 ilmeği de örüyorum. Tekrar kol altına doğru kesmemiz yapacağız. 5 4 3 kesmiştik. Bu sırada da ön yüzde 2 ilmek keseceğiz. Tekrar ikisini bir aldım. 1 ve bir tane daha kesiyorum. 2. Ve yaka tarafına doğru örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi V yakamızda şurada 4 ilmek kalınca yine bir kesme yapıyorum. Bu V yakadaki kesmemiz böyle her sıra birer tane keserek devam edecek. Şimdi tekrar sıra başına gelelim. Son bir kesmemiz kaldı. Şimdi tekrar bu sırada da bir ilmek kesiyoruz. İkisini bir aldım, bir ilmek kestim. Buradaki kol altındaki, yani kol evindeki kesme işlemimiz bitti. 5 4 3 2 ve son olarak da bir ilmek kestik. Bundan sonra bu tarafta kesmemiz olmayacak arkadaşlar. Burası artık kol boyu olana kadar devam edecek. Buradaki örneğimiz aynı şekilde devam ediyor. Yani her burmayı yapıyoruz. Arada 5 sıra ördükten sonra tekrar burmamızı yaparak buradaki örneğimiz devam ediyor. Şimdi önde bir kesme daha beraber yapalım. Şimdi ortada 4 ilmeğimiz kalana kadar, yani şişimizin kestiğimiz yerde son 4 ilmek kalana kadar aradaki bütün ilmekleri örüyorum. Burada 4 ilmeğimiz kaldığı zaman önce 2 ilmeği sağa doğru kestim. Kalan 2 ilmeği örüyorum.
Şimdi örgümüzü şöyle bir göstereyim. Bakın şurası kol altında kestiğimiz yer. Ve şurası da V yakamızın kesmeye başladık. Şimdi burası 1 omuz sayımız kalana kadar devam edecek. Yani her ön yüzde birer tane ilmek kese omuz sayımız kalana kadar bu V yaka kesmemiz devam ediyor.